Merhaba. Bir önceki videoda oval taban anlatımını yapmıştım ve üzerine bu çantayı anlatacağımı söylemiştim. Bu benim kullandığım çanta. Bir tane marka çantaya göre yaptım ama daha küçük boyutlarda yaptım. Normalde çantanın kendi boyutu, orijinal boyutu 40 santim eni. Ben enini 31 santim yaptım. 30-31 santim yaptım. Bir önceki videoda tabanı anlatmıştım. 35 zincirle başladım. 7 sıra ördüm. 5 tek bir çifte bitirdim. Ve sıra sonunda sık iğne sayım 106 oldu. Yeni başlıyorsanız benimle aynı sayılarda yapın ki sonrasında sayı vererek ilerliyorum. İlkinde kendinizi kontrol ederek devam etmiş olursunuz. Sonrasında isterseniz başka çantalarda daha büyük ya da daha küçük çalışabilirsiniz. Çantanın iç hacmi benim için yeterli geliyor. Normal günlük eşyalarımı koyabiliyorum, çocukların eşyalarını koyabiliyorum ve rahatça kullanabiliyorum. Siz dediğim gibi daha büyük yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız 35 tane çektiğimiz zincir sayısını 40-45 tane çekebilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız. Eğer siz çantanın tabanının genişliğinde boyunu, genişliğini uzatmak istiyorsanız burada artırmaya devam etmelisiniz. Bir önceki videoda anlatmıştım ama tekrar etmek istiyorum. Şimdi ben en son 5 tek bir çiftle bitirmişim. Demek ki bir üst sırada bir çift 6 tekle başlamalıyım. Çiftler üst üste gelmeyecek. Aşağıda tekle başlamışsam üstte çiftle başlıyorum. Bir çift 6 tek, 7 tek bir çift gibi. Çiftlerin üst üste gelmemesini sağlarsanız çok güzel oval bir tabana ulaşmış olursunuz. Burada ben hazır bir ip kullanmıştım. 4 milim tığ kullandım ipim kalın olduğu için. Burada gramajlı halde aldığım bir ip kullandım. Böyle kendim alıyorum gramaj şekilde ve sarıyorum. Bunda da 3,5 milim tığ kullandım. İpiniz ince ya da kalın olabilir. Her ip aynı olmuyor. Aynı rengi alsanız bile farklı dükkanlardan aldığınızda yine ipin inceliği kalınlığı farklı oluyor. O yüzden siz ipinizin inceliğine kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Çanta anlatımına geçiyorum artık. 35 zincir yaptık. 7 sıra ördük. 5 tek bir çifte bitirdik. Ve 106 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Artık sadece tek batarak yükseliyoruz. Benim tabandan buraya boyum 30 santim. Tabandan buraya 30 santim kadar öreceğiz. Tek batacağız. Burada tabanımızı hazırladık. İşaretleyiciyi alıyorum tepesinden ve gövdesine takıyorum. Dönerken de oval tabanda hiçbir zincirle bitiş yapmadık. Döne döne ördük. Artık yükseltirken de döne döne örüyoruz ama hiçbir artış noktamız yok artık. Hepsine tek batarak devam ediyoruz. Tığım 3,5 milim. Her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Toplam 106 tane sık iğnem var. Artış yerlerinde de hiç değişen bir şey yok. Hepsine tek batarak devam ediyorum. Elimi sıkmıyorum. Gördüğünüz gibi hepsine tek batarak devam ediyorum. Belli bir süre sonra bu kağıt benim elimi acıtacak yapısından dolayı buraya sonrasında su geçirmez yara bandı takıyorum. Normal yara bantları yapışkanlık bırakıyor ama su geçirmez yara bantlarını çıkardıktan sonra herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Yara bandından da yardım alabilirsiniz. Sırasıyla hepsine tek batıyorum. Ben tek battıkça artık çantam çukurlaşmaya başlayacak ve boyu da yükselecek. Gördüğünüz gibi zaten çift battığım yerlere tek batınca çantam çukurlaşmaya başladı bile. Sıra sonuna kadar hiçbir değişiklik olmadan hepsine tek batarak devam ediyorum. Hepsine tek batarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Bakın bir sırada bile ne kadar fark ediyor. Sıra sonundayım. Herhangi bir zincir çekmeden
sık iğne üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Çantayı ne kadar yükseltmek istiyorsam o kadar sıra sık iğne üzerine sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi işaretleyiciyi gövdeye takmıştım. Buradan takip edebilirsiniz sıraları. Bir üstü burası, bir üstü burası. Yine sıra sonuna kadar sık iğne üzerine sık iğne yaparak devam edeceğim. Gördüğünüz gibi burada 30 santim olana kadar tabandan ördüm. Size sıra sayısını da söyleyeyim. Tabandan sonra yani 5 tek bir çiftten sonra tek batmaya başladım ve 35 sıra örmüşüm. Ve bu benim tabandan buraya kadar ölçüm 30 santim. Buradaki ipim kalındı. 4 milim tığ kullandım. Buradaki ipimde 3,5 milim tığ kullanıyorum. İpimizin inceliği, kalınlığı sıra sayısında etki eder sadece. Siz 30 santime ulaşana kadar öreceksiniz. Aynı ipimiz bile olabilir. Elimizde aynı tığımız da olabilir. Örmemizin sıkılığı, gevşekliği farklı olduğu için sıra sayımız yine etki edecektir. Ben buraya 35 sırada ulaşmışım. Siz 37'de de ulaşabilirsiniz, 33'te de ulaşabilirsiniz, 30 santime. O yüzden önemli olan ölçü. Örün, bakın 30 santime ulaştıysanız artık bu noktada tek batmayı bırakın. Yeni başlayanlar için tekrar söylemek istiyorum. Kağıt ip şapkada da söylemiştim, plaj şapkasında, mide çanta anlatırken de söylemiştim. Kağıt ip elleri yıpratan bir ip. İpten ipe değişiyor ama genelde parmaklarımız yıpranıyor. O yüzden böyle yarı bantları kullanıyorum ama su geçirmez olanlarını kullanıyorum. Bu normal yarı bantları, eskiden beri kullandığımız yarı bantları parmağımıza yapışkanlık bırakıyor. Sonrasında gün içinde çok rahatsız ediyor. Yapışkanlık çıkmıyor, toz topluyor. O yüzden bu su geçirmez yarı bantlarını kullanıyorum. Sonrasında çıkardığımda herhangi bir sorun yaşamıyorum. Parmağınıza ipin geçtiği yerlere bandı yapıştırıyorsunuz. Sonrasında devam ediyorsunuz. Eğer elleriniz benim gibi çok kuruysa, benim ellerim aşırı kuru, ipi belli bir süre ördükten sonra yarı bandı kullanmıyorsam parmağım kanıyor. Çizildikten sonra kanıyor. Onun için öncesinde nemlendiriyorum ve 10-15 dakika sonra artık örmeye başlıyorum. Ellerim yumuşadıktan sonra. Siz de elleriniz çok kuruysa öyle de yapabilirsiniz. Artık çantamızı tek batarak tabandan itibaren, buradan itibaren 30 santim olana kadar örüyoruz. Tek batıyoruz. Sonrasında artık böyle askı kısmımızı yapmaya başlayacağız. Tabandan sonra tek batarak devam ettim. 30 santim olana kadar ördüm. Burada kendi çantamda 35 sırada 30 santime ulaşmıştım. Tabandan sonra 35 sırada 30 santime ulaşmıştım. Ama burada ipim daha ince olduğu için kendi kullandığım ipten, kendi çantamdan burada 37 sırada 30 santime ulaşmış oldum. Dediğim gibi ipimizin inceliği, kalınlığı sadece sıra sayısında değişir. Önemli olan ölçüye uymak. Burada eskiden ördüğüm orijinal boyutlarına göre çalıştığım çanta var. Ve orijinaldeki gibi eni 40 santim. Burada 40 tane zincirle başlamıştım. Yine 7 sıra artırmamı yaptım. Ve 5 tek bir çifte bitirdim. Ve üzerine tek batarak devam ettim. Bunun da tabandan yüksekliği 33 santim. Burada kendi çantam var. Kalın iple çalıştım. Burada 30 zincirle başladım. Yine 7 sıra artırdım. 5 tek bir çifte bitirdim. Eni 31 santim. Boyu buraya kadar 30 santim. Burada ipim inceydi. Bu sefer 35 tane zincirle başladım. 35 zincirle başladım. Eni 32-33 santim olmuş oldu. Bu aşamada ütüleme de yapabilirsiniz. Askı kısmına geçmeden daha güzel görünecektir. Ama ben size anlatabilmek için en son bittikten sonra ütülemesini yapacağım. Artık bu noktada tek batmayı bitiriyoruz. Burada artık ipimizi keseceğiz. Sonrasında askı kısmına geçeceğiz. Burada artık ipimi yeteri kadar kestim. Düzgün bir bitiş yapacağım. Motiflerde de gösterdiğim gibi. Burada bir sonraki sık iğnenin tepesine arkadan gireceğiz. Çantanın iç kısmından girip ipi arkaya çekeceğiz.
Çantayı döndürdüm. Sık iğnenin tepesinden girdim ve ipi çantanın iç kısmına çektim. Burada son yaptığımız sık iğne var. Sık iğnenin 2 tane kanadı var. Ben çantanın iç kısmındaki kanadına gireceğim. İç kısmındaki kanada girdim, ipi aldım ve arkaya çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha trabzan tepesi, sık iğne tepesi oluşmuş oldu. Sonrasında artık ipimi gizliyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum, sağlamlaştırıyorum. Esnedikçe ipim kaçmasın diye. Sonrasında uygun yerlerden geçiriyorum. En son esnettim ve kalan ipi, dışarıda kalan ipi kesiyorum. Çantamızı yükseltme kısmı bitti. Artık askı kısmına geçiyoruz. Burada öncelikle askı yapacağımız kısımları ayıracağız. Yine ölçüye göre yapacağız. İplerimiz farklı olabilir. Önemli olan ölçü demiştim. Aradaki boşluk benim için 10 santim yeterli. Arasında da çıt çıtım var. Böyle 10 santim yeterli. Öncelikle düzgün ayırabilmek için çantayı düzlüyorum ve en köşelere 2 tane işaretleyiciyi takıyorum. İşaretleyicilerin ikisinin de arasında 52 tane sık iğne olmalı. 52 bu tarafta, 52 karşı tarafta. İşaretleyicilerin olduğu yerlerde var. Toplam 106 tane sık iğne. Zaten 106 sık iğnemiz vardı. İkisini işaretleyicilere kullandım. Bu tarafta iki işaretleyicinin arasında 52 tane sık iğne var. Bu tarafta 52 tane sık iğne var. Aradaki boşluk için bana 10 santim yeterli. 10 santim kaç tane sık iğneye denk geliyor ona bakacağım. Ona göre ayıracağım. Sizde farklı olabilir ipin inceliğine kalınlığına göre. Önemli olan ölçü. 10 santimlik bir boşluk bırakıyoruz. Şu an sadece öylesine bakıyorum kaç tane sık iğnem olması gerekiyor diye. Burada 10 santim 17 tane sık iğneye denk geliyor. Ama ben bunu 18'e tamamladım. 16 da yapabilirdim. Çift sayılarla olsun, işim daha kolay olsun diye. Siz de bizim 106 tane sık iğnemiz olduğu için, çift sayı olduğu için siz de çift sayılı bir aralık ayarlamalısınız. İster 16 sık iğne olur, 18 sık iğne olur, ipiniz incedir, 20 sık iğne olabilir. Onun gibi. Burada benim 18 tane sık iğnem var. Buralara benim 17 tane sık iğnem kaldı. 52 sık iğnem vardı burada. 18'ini ayırdım. 34 tane sık iğnem kaldı. İki kenara ayırmam gerekiyor. Yani 17'sini buraya, 17'sini buraya ayıracağım. Şimdi yapıyorum. İşaretleyicileri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17.'ye sık iğnemi takıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Buradan itibaren 17 tane ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Şimdi bakalım arada 18 tane sık iğnem kalmış mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane sık iğnem kalmış. Buralar size biliyorsanız sıkıcı gelebilir ama benim amacım yeni başlayanlara öğretebilmek. Onlar sayılarını birebir benimle aynı yapacaklar. O yüzden buralarda şaşırmasınlar ki sonrasında sökmek zorunda kalmasınlar. Burada yaptığım işlemin aynısını arkaya tekrarlıyorum. Arada iki işaretleyicinin arasında 52 tane sık iğne var. 17 bu taraftan işaretleyicilerden sonra 17 bu taraftan ayırıyorum.
17 bu taraftan ayırıyorum. Arada 18 tane sık iğne bırakıyorum ki o da benim böyle boşluğum olabilsin. Kol boşluğu olsun. Sonrasında oraya çıt çıt dikeceğiz. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bu tarafta da aynı işlemi yaptım. 17 tane burada sık iğne bıraktım. 17 tane burada sık iğne bıraktım ve arada 18 tane sık iğnem var. Burası bizim biliyorsunuz görünüşünden de belli. En son bitiş yaptığımız yer. Artık askı kısmımıza geçiyoruz. Buralardaki detay anlatımlar size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Bizim artık bu köşelerdeki sık iğnelere ihtiyacımız yok. Çünkü bizim askı kısmımız buralarda ilerleyecek. Buradan başlıyorum askıya. İstediğiniz yüzden başlayabilirsiniz. Her sırada başta ve sonda eksiltmeler yaparak askımıza başlıyoruz. İstediğiniz taraftan, istediğiniz yüzden başlayabilirsiniz. Tığa ilmek yapıyorum. Yara bandımı taktım. İşaretleyicinin olduğu yerden eksiltmeye başlıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere girdim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Onu bekletiyorum. İpi arada yürüteceğim. Bir sonraki sık iğneye girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte alarak bir tane sık iğne yapıyorum. Aşağıdaki 2 sık iğneyi 1'e düşürmüş oldum. Yani eksiltme yaptım. Sonrasında arkadaki ipi de yürüterek tek batıyorum. Sıra sonunda 2 tane sık iğne kalana kadar tek batarak devam ediyorum. Başlarken eksiltmemi yaptım. Tek batarak devam ediyorum. İşaretleyici ve yanındaki sık iğneyi bırakıyorum. Buraya kadar tek batarak devam ediyorum. Eksiltmeden sonra 31 tane tek battım. Sıra sonuna geldim. 2 tane sık iğne bıraktım. Orada da eksiltmemizi yapıyoruz. İlkine battım. İpimi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çekiyorum. Bir üst sıraya geçerken zincir çekmiyorum. Ben normal askılarda da zincir çekmiyorum. Dönüyorum. Direkt ilk zincirden başlıyorum. İpimi esnettim biraz. İlmeğimi esnettim. İlk ikisinde yine eksiltme yapıyoruz. Birinciye battım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkinciye battım. Tığın üzerinde 3 ilmek var ve üçünü birlikte çekiyorum. Sıra başındaki eksiltmemi yapmış oldum. Sıra sonunda yine 2 tane sık iğne bırakıyorum ve onlarda da eksiltme yapıyorum. Arada tek örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 2 tane sık iğnem kaldı. İlkine battım. 2 ilmek. İkincisine battım. 3 ilmek ve üçünü tekte çekiyorum. Yine bir üst sıra için ipimi esnettim. Örgünün düz tarafına geçtim. İlk sık iğnenin dibine batıyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkincinin üzerine batıyorum. 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek eksiltmemi yaptım. Yine sıra sonunda 2 tane sık iğne bırakıyorum. Sıra sonunda eksiltmemi yapıyorum. Sıra sonundayım. 2 tane sık iğnem kaldı. Bu eksiltme yaptığımız sık iğneyi unutmayın. Bunu da teke düşürmüştük biliyorsunuz. O da bir sık iğne. Geldim. İkisini tığımda tutuyorum. Bir sonrakine geldim. Tığın üzerine 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek eksiltmemi yaptım. Önde ve arkada değişen hiçbir şey yok. Dönüyoruz. Zincir çekmeden ilk sık iğneye girdim. 2 ilmek var. İkinciye girdim. 3 ilmek var. Üçünü tekte çektim ve arada tek örüyoruz. Sıra sonunda 2 tane sık iğne bırakıp tekrar eksiltmemizi yapıyoruz. Buralar hep aynı olduğu için her sırada aynı şeyi göstermek istemiyorum. Çantanın bir iç yüzünden bir dış yüzünden örmeye devam edeceğiz. Sonrasında
eksiltmelerle devam edip en son artık eksiltmeyi bırakıp tek örmeye, hepsine tek batmaya başlayacağız. Buradan eksiltmelerle başladım. 15 sıra ördüm. Her sırada başında ve sonunda 2 tane eksiltme yapıyoruz. Yani her sırada 2 tane sık iğnemiz eksilmiş oluyor. 15 sıra ördüm ve 15 sıranın sonunda elimde 5 tane sık iğne kaldı. Artık bu benim için yeterli. Sonrasında üstüne örerek devam edeceğim. 5 sık iğneyi kaybetmiyorum. Her sırada 5 sık iğne örerek devam ediyorum. İpiniz ince ise siz 5 sık iğne de kalmayabilirsiniz. 7 sık iğne de yapabilirsiniz. Şuranın ölçüsünü de vereyim. Sonra kenarlardan bir sırada sık iğne geçeceğiz. Ölçüsü artacak ama şu an 5 sık iğnenin ölçüsü 6 santim kadar, 5,5-6 santim kadar. Siz çok da ince yapmayın. Sonrasında bir sırada böyle kenarından geçeceğiz. Yine sapımız biraz genişlemiş olacak. Çok da ince bir sap olmasın. Ben bu iple 5 tane sık iğne yaptım. Siz ince bir ipiniz varsa 7 tane de yapabilirsiniz. Bir üst sıraya çıkarken yine zincir çekmiyorum. Dönüyorum. Sık iğnenin dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geldim. Bir sık iğne. Sırasıyla 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 5 sık iğneyi artık kaybetmiyorum. Döndüm. Döne döne örüyorum. Eksiltme yok. 5 sık iğnenin hepsine sık iğne yapıyorum. Sırasıyla. 3 4 ve 5. Sıra sonunda ipimi esnettim. İlk sık iğnenin dibine battım. Bir sık iğne yaptım. 2 3 4 ve 5. Bir sıra daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi artık düz devam ediyoruz. İpi esnetmiştim. İlk sık iğnenin dibine girdim. Bir sık iğne yaptım. Sırasıyla 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum. 5 sık iğneyi 20 santim olana kadar ördüm. 28 sıra ördüm. 28 sıra sonunda 20 santim oldu. En son bir zincir çekip sabitliyorum ve ipi yeteri kadar kesiyorum. Artık bu tarafla işimiz bitti. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. İşaretleyicinin olduğu yerden başlayacağım. İlk ikisinde eksiltme yapacağım. Devam edeceğim. İşaretleyicinin olduğu yeri ve bir önceki sık iğneyi, yani 2 sık iğneyi bırakacağım. Tek ördüm. Sonrasında bu 2 sık iğnede de eksiltme yaparak bir üst sıraya geçeceğim. Önde ve arkada eksiltmeler yaparak başta ve sonda yine örmeye devam ediyorum. Sağ ilmek yaptım. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İpi aldım. İkinci sık iğneye geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum. İlk eksiltmemi yapmış oldum. Sıra sonunda 2 tane sık iğne bırakana kadar tek örerek devam ediyorum. İşaretleyici ve yanındakini bırakarak tek örerek devam ediyorum. İlk eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra 31 tane sık iğnemi yaptım. Sıra sonundayım. 2 sık iğne kaldı. Birinciye girdim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var ve üçünü birlikte çekiyorum. Şunu aradan çıkarayım. Her sırada 2 tane sık iğnem azalmış oluyor. İlmeği esnettim. Arkaya döndüm. İlk sık iğneye girdim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkinciye girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var ve sonrasında tek örerek son 2 sık iğneye kadar örüyorum.
Sonra son iki sık iğneye geliyorum. Burada da eksiltmemi yapıyorum. Burada yaptığımız eksiltme kadar, yani 5 tane sık iğne kalana kadar eksiltmemizi yapıyoruz. 5 sık iğneden sonra da 20 santim. Artık burada kaç sıra ördüysek burada 28 sıra ördüm. Karşı tarafta da 28 sıra örerek en son burada birleştirmemi yapıyorum. Karşılıklı değişen hiçbir şey yok. Eşit bir şekilde örelim ve en son burada birleştirmesini yapalım. Son sık iğnemizde geçelim düzgün bir görünüm için ve çantamızı bitirelim. İki tarafı da aynı şekilde ördüm. En son 28. sırada bitirdikten sonra ipimi kestim. Buradan bir plastik tığ alıyorum. Normal tığ da olur ama o kırıldığı için mecburen bunu kullanıyorum. Ters taraftan birleştiriyorum. Ters taraftan birleştirdim. İlk tarafta da zaten 5 tane sık iğne var. Sık iğnelerin tepelerini karşılıklı alıyorum. Tığ ile de birleştirebilirsiniz. İlk sık iğneleri aldım. İkinciye geçtim. Çantanın ters tarafını da birleştiriyorum. Üçüncüleri aldım. Dördüncüleri aldım. Ve beşincileri aldım. Burada böyle ayrık dursun istemiyorum. Zaten buradan sık iğne geçeceğiz ama ne kadar güzel yaparsak o kadar iyi. En son bir de bu taraftan giriyorum. Ve buradaki ipimi sağlamlaştırıyorum. İpimi belli bir süre yürüteceğim ve sonrasında koparacağım. Dikme işlemimiz bitti. Birleştirme işlemimiz, artık ipimi gizliyorum. Aralarda sağlamlaştırıyorum. En son dışarıda kalan ipimi kesiyorum. Buradaki ipim kalsın. Saptan sonra bir miktar bırakmıştık. Onu sık iğne örerken arada yedireceğiz. Çantamız kabaca bitti ama bu görünüm çok hoş bir görünüm değil. O yüzden orayı eşitlemek için bir sıra etrafından sık iğne geçeceğiz. Bakın. Sık iğne geçtiğimiz hali ne kadar düzgün görünüyor. Askısı da aynı şekilde. Tığa ilmek yaptım. Herhangi bir yerden başlayabilirim. Sıra sonunda zaten düzgün bir bitiş yapacağız. Buradaki sık iğnelerimizin ortasından bir yerden başlayabiliriz. İstiyorsanız buradan da başlayabilirsiniz. Ama ben anlatım baştan kolay olsun diye buradan başlıyorum. Sık iğne yaparak devam ediyorum. İpimi arkada yürütüyorum. Burası zaten düz, sık iğne üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnelere tek batarak devam ettim. Burada artık yukarı doğru çıkıyorum. Burada tabii sayı vermek doğru değil. Siz biraz da kendiniz göz kararı böyle potluk yapmayacak şekilde, çok çekiştirmeyecek şekilde uygun gördüğünüz yerlere sık iğne yapabilirsiniz. Ama ben kendi yaptığım gibi göstermek istiyorum. Bir sık iğnenin dibine batıyorum. Bir kendisine batıyorum. Bir de boşluğa. Bir dibine, bir kendisine, bir boşluğa batıyorum. Dibine battım. Bir de sık iğnenin kendisine battım. Bir de buradaki boşluğa batıyorum. Ama boşluğun kendisine batmıyorum. Boşluğa battığım zaman burada aynı böyle bir ayrıklık oluşuyor. Boşluğun yanından da bir tane ip alıyorum. Böyle bir tane ip aldım ve beraber ördüm. Gördüğünüz gibi buradaki boşluğu da yok etmiş oldum.
bir dibine, bir kendisine, bir de boşluğa. Ama boşluktan da boşluğun yanından bir tane ip alıyorum. Onunla birlikte örüyorum ki arada boşluk olmasın. Bir dibine, bir kendisine, bir boşluğa. Boşluğun yanında görüyorsunuz zaten eksiltmeler yapmıştık. Sonrasında burada 3 tane ilmek görünüyor. Bir tanesini alıyorum ki oradaki boşluk görüntüm olmasın. Daha düzgün görünsün. Bir dibine, bir kendisine, bir de boşluğa oradaki iple beraber. Gördüğünüz gibi herhangi bir boşluk olmadan çok güzel bir şekilde devam ediyorum. Burada da aynı işlemi yapmıştım. Gördüğünüz gibi düzgün bir görünüm için boşluktan bir tane de ip alıyoruz yanındaki sık iğneden. Bir tane daha göstereyim. Dibine, kendisine ve boşluğa. Boşluktan da bir tane ip aldım ve ördüm. Böyle devam ediyoruz 5 tane sık iğnenin olduğu yere kadar. Sonuncu boşluğu da yapıyorum. Ve artık düz devam ettiğim beşli sık iğnelere geldik. Sık iğnelerin kenarlarından birer birer örüyorum. Gördüğünüz gibi yine bir dibine bir kendine, bir dibine bir kendine. Burada size fazla mı geliyor, burada potluk durdu. Sadece sık iğnelerin kendisine de batabilirsiniz. Dediğim gibi burada sayı vermek çok doğru değil ama ben kendim nasıl örüyorsam aynısını size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir dibine bir kendine, bir dibine bir kendine. Bu şekilde birleşim yerine kadar geliyorum. Birleştirmenin olduğu yere kadar geldim. Orada da bir zincirle geçiyorum. Bir sık iğne ile geçiyorum. Arkada artık ipimi yürütüyorum. Onu da aynı anda gizlemiş oluyorum. Böyle sık iğnelerle devam ederek buraya geliyoruz. Burada da aynı burada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Boşluğa bir tane, kendisine bir tane, dibine bir tane batarak burada sıra sonuna kadar gelelim. Nasıl düzgün bir bitiş yapıyoruz onu göstereyim. Bu tarafta da aynı işlemi yaptım. Sıra sonundayım. Artık düzgün bir bitiş yapacağım. Çocuklar da oyun indiriyor. Arkadan onun vızıltılı bir ses geliyor inşallah. Çıkmıyordur onun sesi. Yine düzgün bir bitiş için burada ilk yaptığım trabzan tepesine arkadan giriyorum. İpimi arkaya çektim. Son yaptığım sık iğnenin çantanın iç tarafındaki kanadına girdim ve bir tane sık iğne tepesi oluşturmuş oldum. Bu noktada artık daha küçük bir tığla gizlememi yapıyorum. Arada bir tane zincir çekip sağlamlaştırıyorum ki çantamın içine eşya koyduğumda, çantam esnediğinde gizlediğim ip dışarı çıkmasın.
esnettim. En son kalan ipi koparıyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafı da aynı bu şekilde yapıyoruz. Buradan başlayalım. Burada bir dibine, bir kenine, bir boşluğa şeklinde, boşluktan da bir tane böyle ip alalım. Onunla birlikte örelim. Buralara da sık iğneler geçerek en sonda düzgün bir bitiş yapalım. Aynı şeyi tekrar göstermek istemiyorum. Dediğim gibi ses de var. Onun da çıkmasını istemiyorum. En son size ütülenmiş halini göstereceğim. Ütülenmemiş haliyle eğilip bükülebilir, böyle çok kırışmaya müsait böyle bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi. Ütülendikten sonraki halini göreceksiniz. Kağıttaki en önemli şeylerden biri ütüleme. İç kısmından buharlı şekilde yüksek ısıda ütüleyeceğim. Diğer tarafındaki sık iğneleri de bitirdim. Düzgün bir bitiş yaptım. En son çantanın iç yüzünden buharlı bir şekilde yüksek ısıda ütüledim. Gördüğünüz gibi ütüyle beraber çanta daha güzel bir görünüm elde etti. Eğilip bükülmelerde eski halini alabilen bir çantamız olmuş oldu. Burada ütüleme ile beraber ipim de yumuşaktı. Esneme ile beraber çantamın ölçüsü 35 santim oldu eni. Boyu yine buradan buraya 30 santim. Şurayı da ölçelim. Buradan tavana kadar 38 santim ve tepeden tabana kadar 52 santim. Burada gramajlı bir ip kullanmıştım. Kese kağıdı renginde. Burada hazır bir ip kullandım. Burada yine kese kağıdı renginde ip kullanmıştım. Ve bu çantam markanın orijinal boyutlarında. Çanta için toplam 214 gram ip kullandım. Siz istediğiniz boyutta, istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Dediğim gibi bu çanta pamuk makrome ile de çok güzel olacaktır. Yine tok bir yapıya sahip olacaktır. Slim koton iplerle de örebilirsiniz. İpiniz ince ise 2 kat ip kullanarak da örebilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi ölçü. İster orijinal boyutunda örün, ister benim gibi günlük kullanıma daha uygun orta boy bir boyutta örün. Bunda da zaten çoğu eşyamız yine içine sığıyor. Makyaj malzemesidir, büyük boy bir cüzdandır, gözlük, telefon, ıslak mendil, aklınıza ne geliyorsa sığdırabiliyorsunuz zaten. Bunu da plaj çantası olarak bile kullanabilirsiniz. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri yorum kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.